Hocam Jennie'nin şu performansının ses analizi yapar mısınız? Bakayım bizim Blackpink Jennie mi bu? Tabii Blackpink Jennie. Olmaz mı? Ya en son Jennie analizi yaptığımda linçlediniz beni ya. Sen yapmamışsındır da yani. Oo, ortalık birbirine girdi. Pardon Jennie değil. Ben Rose analizi yaptım. Pardon. Canlı mı bu? Şimdi pat diye de telifi geçirirler. Blackpinkçilerin yani suyuna bile dokunmalarına izin vermiyorlar. Canlı mı? Belli değil ha. Canlı. Detoneleri duyduğumuz için canlı olduğundan eminim. Buyurun. Jennie zaten Blackpink'in en iyi şarkıcısı. Net yani. Hani diğerlerine göre ses kalitesi, kullanışı falan her türlü daha iyi. Güldüğü için kaybediyor. Yapar gibi yani. Ses gider ya aynen öyle kaybediyor. Neredeyse öyle gülecek çünkü. Çünkü pozisyonda hani gülme pozisyonuyla söyleme pozisyonu aynı olmadığı için let me love la gibi oluyor. Kayıyor sesi. Ama seyircinin çok umursadığını sanmıyorum. Ne olacak şimdi? Bir şeyler olacak. Jennie zaten Avustralyalı olandı değil mi? Avustralya'dan gelme. Orada yaşayıp. İngilizce en iyi olan o. Burada ne olmuş ya? Ha giriş melodisi. Can't take my eyes. Alt taraflar tabii oturmamış sesler. O basın altında kendini de çok iyi duymuyor olabilir. Ne kadar kulaklık takarsa taksın. Ki orada nefes alıp toplamaya da çalışıyor. Ah. What? So what? Başka biri söylüyor arkadan. Demek onunla okuyan başka bir ses daha var. Ya bunu gönderen İnşallah beni Blackpink'çilerle arama açmak için göndermemişsindir. Çünkü bu kötü bir performans. Özgün ne diyorsun? Devam edeyim mi bırakayım mı? Çünkü bu bazen böyle grup fanları birbirlerini böyle şey yapmak için artık gönderiyorlar ya bu tarz şeyleri. Hani bak ne dedi? Bak gördün mü? Blackpink'çilere ne yaptırdım falan. Böyle olabilir. Ben şimdi şüphelendim. Ne diyorsun? Ben hocam K-popçuların şeyini anlayamıyorum. Yani çok sevdiğim insanlar da var K-pop camiasında. Yani fan camiasında. Yani şu var hocam, siz dediğiniz zaman geneli eleştirmiyorsunuz ki. O anlık 3 dakikalık performansı. Sadece o anı eleştiriyorsunuz ya. Hı. Bir türlü onu sanki Jennie'ye böyle hakaret gibi algılıyorsunuz. Evet. Hiç yapmıyorsunuz aslında. Yani, o yüzden devam edebilirsiniz bence. Yani bunu da kabullenmeleri lazım. Yani şöyle söyleyelim. Için yapıyor. Evet yani hani yani şu oluyor ya bir grup fan grupları çünkü yani böyle delicesine seviyorlar bu grupları ve çok tehlikeli bir şey. Ben hiç hoşuma gitmiyor açıkçası, hep söylüyorum. Bu kadar delicesine bir şey sevmek çok anlamsız. Yani beğenirsiniz de beğendiğiniz şeyde bir mantığı olması lazım. Gerçekten bir mantığı olması lazım. Fanatiklik iyi bir şey değil her konuda. Seversin sevmezsin, bu kadar basit yani. Karşında Allah mı var yani? Genç şarkıcılar bunlar. Kötü bir pozisyonda şu anda. Kendini duymuyor ve bunu defalarca belli ediyor. Yani burada sesle alakalı bir sorun var. Jennie bu grubun arasındaki en iyi şarkıcı olduğu kesin. Ben daha önce de Jennie'nin şarkılarını dinledim ve genel olarak beğeniyorum zaten. Ama burada bir garip bir durum var. Bakın.
O basın altında hiçbir şey duymuyor. Belki kulaklığına da iyi gitmiyor. Zaten dönüp arkaya bakıyor. Bakın arkadan bir ses de geliyor. Bu arada biri de söylüyor şarkıyı. Artık playback mi geliyor? Arkada biri okuyor mu? Burada ton gitti. Burada tamamen mimeye düşmesi gerekiyor. Başka şansı yok artık. Arkada biri daha okuyor bu arada. Tabii bambaşka bir sorun daha var. Blackpink'in şarkıcıları evet kendi şarkılarını okuyorlar ama hepsi stüdyo şarkıcısı. Yani bu özellikle çocuklar Kore gruplarının büyük bir endüstri ürünü olduğunu ne olur unutmayın, artık binlerce kere söyledim. Dünyaya saçılan büyük bir endüstri ürünü bu gruplar. Yani aralarında evet EXO gibi mesela müthiş şarkıcıların olduğu gruplar da var. Var yani, inceledik işte GOT7 gibi, ne bileyim eskilerin grupları gibi. Çok iyi gruplar var bazıları. Çok iyi sesli. Bazıları da şov grubu. Dans grubu. Dansçıları daha önde zaten. Ve sizi eğlendirme amaçlı müzik yapıyorlar. Yani hiçbiri böyle dünyanın Whitney Houston'um demiyor yani. Öyle bir kaygıları da yok. Böyle değerlendirin ne olur yani. Jennie bu gruptaki en iyi şarkıcı ama burada performansı gerçekten kötü. Ve bunun kötü olacağı bilinmiş, arkasına vokaller yerleştirmişler ki desteklesin diye. Arkada biri okuyor hep. Çok pes gelmiş. Muhtemelen çok tizleri olmadığı için parçayı çok aşağı gömmüşler. O nedenle pesleri çıkmıyor. Ama stüdyoda dinleseniz aman ya Rabbi, muhteşem hale getirirler onu. Siz her şeyi çok güzel duyarsınız. Ama işte canlıda öyle olmuyor bu işler. Olmuyor. Canlıda iyi şarkıcı istiyor. Gerçekten iyi şarkıcı olacaksın. O da tize geldi. Daha güvenli olduğu sular buralar. Arkadan biri okuyor yalnız. Aynı seste okuyor onlar. Destek veriyor. Yani çok kolay bir şey değil ya. Yani şimdi mesela gerçekten süper bir sesiniz yok ve bir şarkıyı söylemek zorundasınız. Karşınızda büyük bir hayran grubu var, hepsinin elinde. Cep telefonlarıyla kaydediyor sizi. Yani yerinde olmak istemezsiniz aslında yani. O nedenle bütün gençler, izleyen herkes ne olursunuz fanatikli bir kenara bakın, kendinizi geliştirin. Yani iyi şarkıcı olmadan bir işi yapmak gerçekten zulüm gibidir ya. Zulüm, zulüm. Bitmez o dakikalar yani. Ya müthiş yani. Duruşu, görünüşü, hareketleri. Yani müthiş postürü olan kişiler bunlar. Müthiş postürleri var. Yani danslarına bakın. Çok sevimli yani. Erken girdi. Ama kafa başka yerde. O çıkmayan yerler onu demoralize etti zaten. O nedenle gitti. Hiç kolay değil dedim ya. Yani dans ediyor, tiyatrosunu yapıyor. Çok güzel görüyorsunuz siz onu ama kafası başka yerde. Bak. Arkadan gene okumaya devam ediyor şarkıcı. Kimse. Şu an artık onun sesi olduğunu bilemezsiniz bunu. Karıştı. Hala detaylar var. Neyse. Arkadaki okuyor ya. Kimse okuyan. Playback de olabilir. Bir baksanıza. Evet. Yani bu böyle. Daha fazla uzatıp şey yapmak istemiyorum. Yani bu olabilir. Bu olabilir. Yani bu dünyada bu çok normal. Bunun gibi bir sürü kayıtla karşılaşabilirsiniz internette. Hani bir grup diğer grubu işte bak nasıl öyleymiş diye bir mana çözülemez bundan. Zaten genel olarak şeyi anlatmaya çalıştım. Hiçbir gruptan, bu tarz şov gruplarından, özellikle K-pop'un ürettiği gruplardan olağanüstü performans birkaç şey dışında beklemeyin yani. Hiçbiri So Young değil yani bunların. Peki. Ama seviyorum. Bak Blackpink izlemeyi seviyorum. Ne bileyim işte Twice izlemeye bayılıyorum. Bir tanesinde düzgün ses yok.
Ama izlemeyi çok seviyorum yani. Mesela Melisa ile izliyoruz biz de. Dansları harika, kıyafetler, rengarenk, çekimler muhteşem, şarkılar çok güzel. İşte o fanatiklik çizgisini ayırın. Sevmeyle, mutlu olmayla, beğenmeyle başarı aynı şey değil yani. Başarı ayrıca izlenme de değil. Bu böyle bir şarkıcıyı ben Jenny'yi trilyonlarca kere izleyebilirim. Ama Jenny'nin sesini trilyonlarca kere dinlemeyebilirim yani. Ayırın bunu, anladınız mı? İnşallah. İnşallah diyelim Özgün o zaman. İnşallah hocam. Acayip. Bak, Çok kolay değil ya. Kolay değil yani gerçekten. Ben ki K-popçuları ilk çıktığımız zamanda kanalımızın ilk zamanlarından beri hep destekledim yani. Hep destekledim. Hep analizlerini yaptım ama işte her zaman aynı sonucu alamıyoruz. Ne yapalım artık, kısmet. Peki.